Benim hikayem doğduktan sonra başlamış. Aslında çok zayıfım ama hayata karşı güçlü durmaya çalışıyorum. Kızım bana diyor ki makyaj yapsın anne diyor. Yapmak istemiyorum. Sizden büyük değişimler bekliyorum. İnşallah kızımla beni çok mutlu edersiniz. Özel bir isteğiniz var mı Sibel? Var hocam. Nedir? Kız ayaklarımdan mutlu değilim. Tamam, o zaman başlıyoruz. Daha böyle fresh bir ifade yapmaya çalışacağız. Sibel Hanım finalde hayalindeki değişimde karşınızda olacak. Doğru ellerde, doğru uzmanlardasınız. Sibel Hanım çok güzel oldu. Kendisi o an gördüğünde yaşayacağı şoku merakla bekliyorum. Siz de bekliyorsanız gelin bakalım. Ekranların en yeni değişim programı Hayalimdeki Değişim başlıyor. Hayal ettiğiniz değişime kavuşacağınız programın ilk konuğu için doktorlarımız toparlanıyor ve değişim başlıyor. Arkadaşlar bugün bize başvuran hastamız Sibel Hanım. Sibel Hanım da hayatında çok zorluklar çekmiş, çok sıkıntılar çekmiş. Yüzünü güldürmemiz gerekiyor. Hadi birlikte izleyelim. İnşallah yüzünü güldüreceğiz. Merhaba, ben Sibel Özkan. 47 yaşındayım. İstanbul Çapa'da yaşıyorum. Hem bedensel hem zihinsel engelli bir kızım var. Burada çekirdek aile, anne kız biz beraber yaşıyoruz. Ben pandemiden sonra çok zor durumda kaldım. Kızımla beraber sokakta kaldım. Bütün eşyalarım elimden gitti. Evimin kirasını ödeyemez duruma geldim. Sosyal yardımla zaten ayakta durabiliyorum. Bodrum katta oturuyorum. Bir yağmur yağdığında ödüm kopuyor bu evi su basacak diye. Su bassa ben engelli çocukla nasıl çıkacağım buradan ya? Benim hikayem doğduktan sonra başlamış. Ben öldüm diye beni morga koymuşlar. Morgdaki abi bu çocuk bebek yaşıyor demiş, anneannem hastaneden kaçırmış almış. 40 yıl bir başkasını baba biliyordum. Baba dediğim kişi Osman. Bu konu gerçekten benim için çok hassas yani. Ölünce baba. Teyzelerim bana söyledi, senin baban Osman değil, Ahmet. Babanı ara bul dedi. Anneme sorgulamaya başladım annemi. Yani ben kimim, benim soy ağacım kim? Öğrenmek istiyorum dedim yani. Babam Almanya'daymış. Cep telefonu hiçbir şey yok ki o zamanları. Teyzemin numarasını bıraktım. Aranmadım ben geriye. Yemin ediyorum bunu, sözler kifayetsiz kalıyor. O yaşadığımı ben biliyorum, Allah biliyor. Çünkü karşınıza biri çıkıyor. Karşınıza çıkan kişi sizin kardeşiniz mi? Akrabanız mı? Her dönüp baktığınız bir kişi babanız mı? Kim? Sen kimsin? Kimsin ya? Babamı bulduğumda hiçbir şey hissetmedim. X bir kişi, baba diyemedim. Acı, öfke, o anki duygum çok karışıktı. Sevgi yoktu bir kere. 10 yaşına kadar başka bir adama baba demişim ben. Her Türk toplumunun çektiği kadının eziyetlerini çekiyorum ben. Çektim de çekiyorum da. Kızım için ölürüm. Ya bu dünyanın servetini dünyaya verseler benim için hava vazı geçer. Babası aramıyor bile. Bir kere aradı bu bir yıl içerisinde videoyla. Kendi çocuğunu aramayan bir adama ben baba demem. Bir daha anne olmak istemedim ben Gülüm'den sonra. Aslında çok zayıfım ama hayata karşı güçlü durmaya çalışıyorum. Çünkü ben kimsesiz büyüdüm. Bu görüntüm de ondan, yılların vermiş olduğu yorgunluk, bitkinlik. Kötü hissediyorum kendimi. İçine gözlerimin altı morardı, buralarım çöktü. Yani ben değilim. Kızımla yani böyle dışarıya çıktığımda daha kendimi özgüvenli hissediyorum. Daha mutlu hissetmek istiyorum kendimi. Kızım bana diyor ki makyaj yapsın anne diyor. Yapmak istemiyorum. Yenilenmek istiyorum. Tekrar hayata bağlanmak istiyorum. Sizden büyük değişimler bekliyorum. İnşallah kızımla beni çok mutlu edersiniz. Arkadaşlar Sibel Hanım'ın yüzünü güldüreceğiz. Hikayesini izledik, gördük. Bu kızı ya. Dişlerle ilgili biraz problem var mı? Ne diyorsun?
Çok ciddi bir teknik problemi yok. Sadece biraz kapanışıyla ilgili sorun var. Bir de ön dişlerin pozisyonu ve açısı biraz kötü. Yani basit bir protez işlemiyle çok güzel bir hale getirilebilir. Şimdi hocam gördünüz. Yani mutsuz. Mutlu etmemiz lazım. Ya zaten yaşla beraber de yüz aşağı inince de sanki mutsuzmuş gibi görünüyor ya insanın yüzü. Şimdi bu ablayı belki şöyle daha gülümser, daha canlı, daha dinamik bir hale getirirsek kendisini daha iyi hisseder aynaya baktıkça. Ne dersin? O zaman Sibel Hanım'ı değiştirmeye ve gülümsetmeye hazır mıyız? Hazırız. O zaman Sibel Hanım'ı almaya gidiyorum. Hadi bakalım. Hadi. Sibel Hanım hayal ettiği değişime kavuşmak için doktorlarımızla tanışmaya geliyor. Sibel Hanım hoş geldin. Hoş bulduk Akif Bey, nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Biz de sizi bekliyorduk. Sıkıntılarınızı biliyoruz. Şu anda Doktor Sinan Hocam sizi bekliyor. Hadi birlikte gidelim. Peki. Şimdi Sinan Hocam, Sibel Hanım'a neler yapacağız? Bize anlatır mısın? Önce Sibel Hanım'ın kendisine soracağız. Keyif onun keyfi ya. Keyfini yerine getireceğiz ya. Özel bir isteğiniz var mı Sibel Hanım? Var hocam. Nedir? Mesela ben yıllar önce burun ameliyatı oldum. Burnumu hiç sevmiyorum şu halimi. Neden ya? Ne güzel Çünkü burnun var. değil hocam, bana göre değil. Tabii siz profesyonelsiniz, bilemiyorum. Bu bana göre. Şurada bir kemik çıkıntısı oldu bende. Evet. Burada bir basıklık var. Evet. Bunu sevmiyorum. Burnumun burası yayıldı, sevmiyorum. Bu burnumun burası sizin gibi mesela dolgun durmasını istiyorum. Daha uzun olmasını Düz bir istiyorum. burun sırtı istiyorsun. Evet. Kusursuz görünsün. Öyle dümdüz Bu buranın olmasın. biraz böyle kalkmasını istiyorum hocam. Şimdi ama burada seni uyarmam gereken bir şey var. Böyle bir burun ameliyatından sonra tekrardan senin istediğin hale gelmesi için burada hani hiç kemik yok ya. Kırdaklar az miktarda bırakılmış ya. Buraları eğer ameliyatla cerrahi olarak toparlamamız gerekirse Doktor İlker Bey ve Doktor Zeki Bey'den rica ederiz. Ya kalça kemiğinden ya kaburgandan bir kemik ya da kıkırdak parçası alarak burnuna bir rekonstrüktif işlem yapmaları gerekiyor. Ancak bu biraz kapsamlı bir iştir. Hastane yatışı, morluğu, şişliği vesaire fazla olur. Bu söylediklerinin aynısını ipler ya da dolgularla da yapabilirim eğer istiyorsan. Hocam sizin uzman ellerinize bırakıyorum. Karışmayacağım. Tamam. Kararı bana bırakıyorsan Tabii ki kesinlikle top bende. size. Tabii ki. Başka bir isteğin var mı? Gözaltı morluklarım var. Değil mi? Benim Evet. de ilk baktığımda gördüğüm o. Çok Çöküntülerim var. belirgin hocam. Gözaltı morlukları. Sizde gördüğüm başka bir şey daha var. Oralara geleceğiz. Evet. Başka? Kız ayaklarımdan mutlu değilim. Harika. Bak, Bilinçli hasta seviyorum. Aynen. bak hocam Ne böyle istediğini yapıyorum. biliyor. Tamam. Çok kızgın. Ben ses sanatçısıyım bu arada. Onu biliyorum. Bu kızgın bakışıyor. Bak kızgın Dosyanızı bakıyorum. okudum Sibel Hanım. Peki. Kızgın bakıyorum hocam. Tamam. Kızgın bakmak Bakmak istemiyorum. istemiyorsun. Mutlu bakmak istiyorum tekrar Özellikle hayatıma. kızına değil mi? Evet. Tamam. Yapacağız onları. Evet Peki. hocam. Şimdi sana yapacaklarımı anlatacağım öyleyse tek tek. Bunları Dikkatli yaparken dinle. iyi dinle. Sana ben ilk baktığımda gördüğüm alın ve şakak bölgesindeki hacim kayıpları. Böyle kaşlarının arkasında şurası sanki düşmüş gibi duruyor. Buralar çökmüş gibi duruyor. Evet, göz kapakları. Buralar böyle hacimsiz kalınca da bu deri böyle yer çekimi etkisiyle aşağı doğru bırakıyor kendisini. Göz kapağı. Önce biraz ya dolgu kullanacağız ya ip kullanacağız. Şunları şöyle biraz açacağız. Şuraları şöyle toplayınca bunlar açılacak. Altına senin istediğin elmacık kemiklerini yapacağız. Amacım ne biliyor musun? Bu şeklin şemalin düzgün olsun diye değil ama bu göz altına ışık dolgusu planlamamız gerekiyor. Şu karanlık görüntüyü gidermek için ama göz çevrendeki bizim bu cildimizi askılayan ligament adını verdiğimiz bağları gergin hale getirmeden gözaltı ışık dolgusu yapıldığında her zaman insanların şurası ilk yapıldığında çok güzel oluyor. 1-2 ay. Sonra hıt diye öyle aşağı doğru kayıveriyor 2-3 ay içinde. Çünkü burayı taşıyan bağlar gevşek durumda. Biz oraya dolguyla daha fazla ağırlık yüklediğimizde aşağı doğru kaydırıveriyor. Öncelikle bunu yapacağız. Şu göz çevreni bir aydınlatacağız. Biraz botoksla şu çatık kaşlarını falan biraz baskılamamız lazım. Böylece daha aydınlık, daha canlı, daha dinamik bakmanı sağlayacağız. Şimdi bak. Şuraya biraz dolgu ya da ip mi kullansak Akif, ne dersin? Hocam ip kullanalım. Değil mi? İp kullan. Daha güçlü olur. Şurayı ama yine de dolguyla besleyeceğim. Bak sana şöyle bir şey yapacağım ip askıyla. Sanki saçlarını sıkı bir at kuyruğu yapmış gibi göz çevreni destekleyeceğiz. Aynen. Çünkü burada çok fazla hacim kaybın yok. Şöyle iplerle güzel bir askılama. Bunu tercih etmemin sebebi şu. Hem 2 yıl sürüyor etkinliği hem de daha güçlü bir germe etkisi yaratabiliyorum. Burada istediğim gerginliği bunlarla sağlayabilirim. Sonra
şu alanda bak şöyle bir bölgede alnın sanki çökük ve kaşların öndeymiş gibi duruyor. Biraz onu onaracağız. Sonra şuralarına şöyle bir dolguyla o senin istediğin elmacık kemikleri belirgin hale getirip toparlayıp aynı zamanda şu göz altındaki halkaları destekleyeceğiz. Tamam mı? Hı hı. Bir de gördüğüm başka bir sorun var. Çenen küçük senin ya biraz. Biraz oraları şöyle dolgularla toparlarsak ya çok güzel kendine gelir. Dudak istiyorsun. Hayrola? Derdimiz ne? Tamam. Söz dudakta yapacağım. Ay çok yani biz yapıyı toparlama temelindeyiz ama şöyle yani o kadar yapmışken bir tane pastanın üstüne şöyle lokum gibi ha? Güzel olur. Bir de hocam üst göz kapağı gerekir mi? İplerden sonra mı karar vermek? İplerden sonra onları Zeki Hoca ya da İlker Hoca'ya bir soralım. Aynen. Çünkü bu şöyle gerdiğimiz takdirde her ikisi birden zaten toparlanacak. Tamam, o zaman başlıyoruz. Tamam. Bundan sonra üzülmek yok, tamam mı? Çok teşekkür ederim. Hadi bakalım. Hocam şöyle, şimdi siz ihtiyaçlarını belirlediniz. Daha önce de zaten değerlendirmiştik. Sibel Hanım'ın suratına sizin yapacaklarınızın dışında Yusuf Hocam'ın da ekleyecekleri olacaktır diye tahmin ediyorum. Biz müsaadenizle bir Yusuf Hocam'a da gidelim. Yusuf Hocam da sizin söylediklerinize ek olarak neler söyleyecek? Bir onu da dinleyelim istiyoruz. Ne dersiniz bakalım hocam? Hadi Sibel Hanım gidelim. El elden üstündür. Çok Hadi teşekkür bakalım. ederim hocam. Ne yapacağız hocam Sibel Hanım? Hadi bakalım. Çok güzel şeyler yapacağız. Zaten sizin de söylediğiniz gibi. Zaten Sinan Bey zaten genel ana hatlarıyla bir temel düzenlemesi yapmış. Biz de onun üzerine daha böyle parlak, daha canlı, daha böyle fresh bir ifade yapmaya çalışacağız. Şimdi mesela ben Sibel Hanım'ın gözlerini kullanmayı düşünüyorum. Şimdi çok güzel gözleri var. Burada böyle bir iyice bir parlasın. Yani zaten hikayesini öğrendik. Böyle sıkıntılı bir dönem olmuş. Artık bundan sonra artık şöyle şu gözler bir gülsün istiyoruz. Daha parlasın istiyoruz bunun üzerinde. Teşekkür ederim. Şimdi mesela zaten Artık dediğim gibi- ağlamayacak değil mi hocam? ya artık diyorum parlayacak yüzünden. Tamam. Biz de parlatacak bir şeyler yapacağız. Temel hatlarıyla zaten Sinan Bey anlatmış burada yapacaklarını. Ben burada ne yapacağım? Mesela mutlaka bir mezoterapi yapacağız. Yani biz özellikle işte bizim British Effect gençlik asit dediğimiz içerisinde yok olan bir mezoterapi solüsyonu yapacağız. Bu neye yarayacak? Cildinizin daha parlak, daha canlı, daha sıkı, daha böyle fresh bir ifade oluşmasını sağlayacak. Bir de bunu yapay bir görüntü oluşturmadan sağlamaya çalışacak. Şimdi tabii ben bunu yaparken aslında siz anlatırken arada ben bir şey daha gördüm. Sibel Hanım biz saçlarına da çalışalım. Çünkü mezoterapi dediğim şey sadece Bir yüzde dakika, kullanılan çok bir şey önemli. değil. Evet, Burada. evet. Yani şimdi görüyorum böyle ince telli saçları var, aralarda küçük küçük açılmaları var. Mezoterapinin saç Oraları etkinliğinden de faydalanmak sıklaştıralım, istiyoruz. Tabii oraları ki öyle. sıklaştıralım, yüz hatları değişsin diyorsun. Hem ondan olacak, hem sıklaştıracağız, hem aynı zamanda daha canlı, daha parlak saçları da olacak. Sadece yüz için değil kullandığımız mezoterapi biliyorsunuz. Hani hep böyle herkes yüz olarak biliyor. Yüz ve boyun olarak çalışacağız. Mesela boyun bölgesinde bir gevşekliği olduğunu görüyorum şu anda. Daha böyle sıkı, daha belirgin bir cilt oluşsun istiyoruz. Şimdi yüz bölgesini sıkılaştırdık, canlandırdık ama boyun kendisini ele verecek. Ben Sibel Hanım'a hem saçlarına, hem yüzüne, hem de el sırtlarına mezoterapi uygulayacağım. Hocam sen Orada daha artık iyi tam bilirsin olarak ama parlayacak böyle. diyorum ki boyun mezoterapisi dışında boyun botoksu ya da gerginliği daha iyi sağlamak için oralara da birer tane ip atalım mı? Şunu söyleyeceğim, şimdi ip tabii ki değerlendirelim. Şimdi yüzü baktıktan sonra gerekirse ipi de uygularız. Ama zaten ben mezoterapinin şunu yaptığını gösterince zaten çok da fazla bir şeye ihtiyacımız kalmayacak. Ve diyorum ya, kimse bunu şunu diyemeyecek. Ya sen ne yaptırdın diyemeyecek. Bir şeyler olmuş ama Bir adının tatlısın olduğunu ama. koyamayacaklar. Böyle hani sen böyle 200 metre öteden gördüğün zaman sen böyle yapay geziyorsun diye. Şimdi burada zaten asıl bizim amaçlarımızdan bir tanesi de burada. Klinik olarak da amaçlarımızdan bir tanesi buydu. Doğal Çok estetik. fazla yerde evet bir şeyler yapılıyordu ama bizim hastalarımızın özellikle bizden hani aldıkları geri dönüşümler ve bizi mutlu eden geri dönüşümleri şuydu. Hocam bir şeyler yaptırdık, herkes çok fazla fark ediyor ama bunun ne olduğunu da söyleyemiyorlar gibisinden. Biz de Sibel Hanım'a böyle hem yapay bir görüntü oluşturmayalım hem de onu mutlu edecek ama aynı zamanda ışıltısını da gösterecek işlemler yapacağız. Hocam neden el mezoterapisi yapalım dedin? Çünkü şimdi insanlarda özellikle bize sordukları zaman hocam ben kaç yaşındayım? Ben 2 tane soru soruyorum. Diyorum ki istediğini mi söyleyeyim yoksa gerçekten mi? Ya tabii ki gerçeği söyleyeyim. Gerçeği söylediğim zaman insanların yüz tipleri gerçekten bakımlı insanlarsa eğer veya bir takım işlemler yapılmışsa eğer geriye yönelik yüzler çok fazla göstermiyor. Ama insanların yaşını ele veren en önemli 2 tane kriter, bir tanesi boyun, bir tanesi el sırtı. Bakıyorsunuz yüz gayet gergin, el sırtları iyice buruşmuş, gevşemiş, kurumuş.
Özellikle ev hanımlarında. Yani işte bulaşık yıkadılar, çamaşır yıkadılar, deterjandan elleri çıkmıyor, elleri ciddi anlamda hep kuruyor. Bunu genç insanlarda da görüyoruz. Ve ele baktığı zaman şey gibi oluyor böyle, sen yaşlı gösteriyorsun. Ya da o dokunma hissi vardır ya, böyle pütür pütür bir parşömen kağıdı hissi vardır. Onun yerine sanki böyle güzel kremlenmiş, canlı, parlak ve el sırtlarının olmasını istiyoruz. Biz ana düzenlemeleri yaptıktan sonra İlker Bey ve Zeki Bey'den de görüşlerini isteyip onlar da eğer uygun görürse göz kapağı ve bunu da tamamladığımız zaman artık zaten Sibel Hanım bambaşka demiyorum. Eski Sibel Hanım gibi olacak. Mutlu günlerindeki gibi olacak. Şimdi Sibel Hanım'a yapacağımız işlemlerde özellikle işte şu saç bölgesine destekleyeceğiz ki bu gözden kaçan bir yapı olmasın. Saçlarınızın daha canlı, daha parlak. Şimdi cildimizi tamamlayacağız. İşte vücudumuza tamamlayacağız ama bu aradaki bu eksiklikler, daha böyle cansız saç görünümünü de ortadan kaldırmak istiyorum. Daha canlı, daha parlak saç kokularının Hocam oluşmasını izleyiciler istiyorum. anlasın diye soruyorum. Saça ne yapacaksın? Şimdi Basit anlat. şöyle, normalde saçın ihtiyacı olan zaten bir vitamin, mineral takviyesi yapılması gerekiyor. Ama buraya mezoterapilerle, PRP'lerle oraya kaliteli hücreleri ve kaliteli malzemeleri yığarak kaba tabirleri inşaat alanındaki kaliteli ustabaşlarını koyacağım oraya. Kaliteli malzemeleri vereceğim ki kaliteli duvar oluşturmanı. Yani sağlam, daha canlı, daha sıkı ve kalın saç kökleri Hastalığın oluşturmasını sağlıyor. anlayacağı dilde söylüyorum. Kökleri canlandıracaksın. Kesinlikle öyle Neyle yapacağız. canlandıracaksın? Mezoterapi- Mezoterapi uygulamaları. Evet. Ama mezoterapinin ismi genel. Her yere aynı şey uygulanmıyor. Saça ayrı vitaminler uygulayacaksın. Doğru Kesinlikle mu? öyle. Yani yüzümüzün ihtiyacı olanları farklı, saçımızın ihtiyacı olanları farklı. Oraya farklı bir kokteyl, işte büyüme faktörleri ve vitamin mineral takviyesi içeren, saç için özel olan vitamin mineral takviyelerini yaparak o saçın daha kaliteli çıkmasını sağlayacağız. Saç çizgisi otomatikman o kökler canlandığı zaman, yoğunlaştığı zaman saç çizgisi daha belirgin bir hale Evet. gelecek. Bu da yüzün daha canlı bir halde gözükmesini sağlayacak. Doğru mu Kesinlikle, anladım? kesinlikle öyle. Ve daha sonrasında işte yüzde göz altlarından başlayarak yüz bölgesine, yüz ve boyun bölgesine mezoterapimizi yapacağız. Hocam boyunlardaki sarkıklıkları alalım diyorum. Şöyle, ben de diyorum ki önce bir sıkılaştıralım. Tamam. Çünkü sarkmaların ana sebebi aslında buradaki daha çok gevşemelerdi. Siz ne kadar sıkılaştırsanız da burayı, eğer bu gevşemeyi düzeltmezseniz bir süre sonra tekrar eski haline dönecek. Biz burada tedavi yapmak istiyoruz. Yani uzun vadeli bir şey olsun istiyoruz. Günü kurtarmak değil burada yapacağımız. Sıkılaştıralım. Zaten şu boyun görüntüsü, gergin boyun görüntüsü zaten kendinden oluşacaktır. Ve burada dediğim gibi ihmal etmeyelim. El sırtları. El sırtlarının çok daha canlı, çok daha parlak. Sanki ve ellerin çok parlak fazla görüntüsü oluyor. işleme ihtiyacı varmış gibi duruyor hocam. Ne Kesinlikle. diyorsun? Şöyle yapacağız. Çok güzel bir sonuçları olacak burada. Hem daha dolgun, hem daha parlak, hem de diyorum daha böyle yumuşacık. Yani bu ekranlardan belki görünmeyecek ama görsel olarak kesinlikle daha hacimli, daha canlı, daha parlak el sırtları görecekler. Kırışıklar gidecek yani değil mi? Bayağı azalacak onlar. Hocam o zaman şöyle yapalım. Biz diğer işlemler için randevumuzu alalım. Biz müsaadenizi isteyelim. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyoruz. Sibel Hanım'la müsaadeniz. Rica ederim. Çok Bekliyorum Sibel Hanım teşekkür sizi. ederim hocam. Şimdiden çok heyecanlandım. Teşekkür ederim. Çok sağ Güzel olun. şeyler yapacağız, merak etmeyin. Hiç şüphem yok hocam. Çok Sibel Hanım hadi teşekkür ederim. gidelim. Hadi gidelim hocam. Hayalimdeki değişimin ikinci gününde Sibel Hanım rahatsız olduğu dişlerinin tedavisi için doktorumuzla buluşmaya geliyor. Soner hocam nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba hocam. Hocam bugün geldiniz. size Sibel Hanım'ı getirdim. Biliyorsunuz Hoş geldiniz sıkıntılarını, sorunlarını. Evet, vakaya hakimim biraz. Dişle alakalı problemlerini çözmek istiyoruz hocam. Ne yapabiliriz? Şimdi biraz böyle vakayla ilgili bilgi sahibiyim ama asıl ne yapabileceğimiz konusunu tabii ki klinikte hastayı muayene ettikten sonra görebiliriz. O yüzden dilerseniz hiç burada vakit kaybetmeden hemen kliniğe geçip muayenemizi yapalım. Tabii ki hocam. Buyurun. Tamam. Tekrar hoş geldiniz. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim hocam. Şimdi sizi bir muayene edeyim izninizle. Tabii ki. Bakalım neler olup bitiyormuş ağız içerisinde bir görelim. Evet. Tekrar geçmiş olsun. Şimdi Sibel Hanımcığım, bir takım kırık bölgeler var dişlerinizde. Size ait kendi porselenleriniz var. Alt ön dişlerinizin görüntüsü bence gayet güzel. Ama üst ön dişlerinizde yapılması gereken şeyler var gülümsemenizi düzeltmek için. Çapraşıklıklar var, çözülmesi lazım. Bizim kelebek kapanış dediğimiz bir kapanış bozukluğu var, ön dişlerinizde kırık var. Buraları halletmek için de size bir gülüş tasarımı yapacağız ama dişleriniz lamine yapmaya uygun değil. Yani üzerindeki hasarlar ve
çapraşıklığı çok fazla. O yüzden onları tamamen diğer arkadaki dişleriniz gibi, köprüleriniz gibi tamamen kaplayacağımız bir çözüm bulacağız. Onları da ya zirkonyumla yapacağız ya tam seramikle yapacağız. Çok da güzel olacaklar. Yani şu çıkıklar gidecek değil mi hocam? Evet, evet. Dümdüz olacak hepsi böyle. Evet, arkadaki dişlerinizden itibaren düzgün bir gülümseme hattı ve düzgün formlu dişlere sahip olacaksınız. Anladım. Ne zaman isterseniz bu arada başlayabiliriz. Hemen başlayalım hatta bence. Vakit kaybetmeyelim. Bir şeyler yapalım bence de. Bir diş taşı temizliğiyle başlayalım. Ondan sonra ölçünüzü alıp bir çalışma modeli elde edeceğim. Onun üzerinde ne yapacağımıza karar vereceğiz. Ondan sonra da asıl işleminize başlayıp hızlıca halledeceğiz. Tamam hocam, Tamam. ben sizdeyim. Şimdiden geçmiş olsun. Nasıl arzu edersiniz? Teşekkür ederim. Çok ciddi bir diş problemi yok hastanın. Sadece ön dişlerinde biraz çapraşıklıklar var. Biraz kırık alanlar var düzeltilmesi gereken. O yüzden önce bir diş taşı temizliği uyguladık hastamıza. Sonrasında da yapılacak olan protezi ben ağız içerisinde 3 boyutlu dizayn edebilmem için, hastanın dişlerinin yapısını her açıdan görebilmem için bir çalışma modeli almak istedim. O yüzden hemen bir ölçü aldım hastadan. Ona şimdi biz bir alçı model döküp hastanın 3 boyutlu yapacağımız çenesinin 3 boyutlu bir modelini elde edeceğiz. Onun üzerinden asıl tasarlamasını yapacağız. Bir de bir tane var olan köprüsü sallanıyordu. Hastamızın rica etti, onu yapıştırdık. Benim kafamda tasarladığım şeylerde herhangi bir aksilik çıkmazsa bir hafta, 1,5 hafta içerisinde bütün yeni dişlerini takmış oluruz hastamızın. Ön dişlerle bir şeyler ısırırken ya da bir şeyleri ısırıp çekiştirerek yerken çok dikkatli olunması gerekiyor. Yani doğal dişlerimizle yapabildiğimiz şeylerin bazılarını bir diş hekiminin yaptığı ön diş protezleri, bu lamine olsun, tam seramik olsun, zirkon olsun, metal olsun, dolgu olsun, hepsinde aynı şey geçerlidir. Hastanın çok dikkatli kullanması gerekir. İyi bakılan, iyi yapılmış ve iyi bakılmış bir protezin çok uzun yıllar hastaya hizmet etmesi gerekir. Ama tabii ki burada birçok faktör devreye giriyor. Yani hastaların bakımı da çok önemli. Yani hastanın o protezleri ne kadar temiz tuttuğu, nasıl şeylerle beslendiği, dişlerini ne kadar sıktığı, dişlerini ne sıklıkla fırçaladığı gibi şeyler bu protezin ömrünü değiştirir. Ama bütün bunlara dikkat edilerek kullanılan ve iyi yapılmış bir protezin çok uzun yıllar hastaya hizmet etmesini bekleriz. Hayal ettiği dişlerinin tedavisi başlayan Sibel Hanım, değişimin 3. gününde medikal estetik işlemleri için doktorumuzun yanına geliyor. Merhaba hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Buyurun lütfen. Teşekkür ederim. Bugün işlemlerimizi yapmak için geldiniz. Evet. Heyecanlı mısınız? Çok. Harika. O zaman kısaca bir özetleyeyim ben size. Şimdi önce fotoğraflarımız çekilecek işlem öncesinde. Sonrasında bir hazırlıklarımız yapılacak. Bir yarım saat kadar anestezi kreminde bekleteceğim sizi. Birazcık yüzümüz uyusun. Sonra da işlemlerimize başlayacağız. Peki hocam. Var mı sormak istediğiniz bir şey? Size teslim ediyorum kendimi. Tamamdır. Buyurun o zaman. Peki. Hemşirelik bir fotoğraflarını alalım hastamız. Şimdi anestezimizi yaptık, yüzümüz uyuştu. Şimdi işlemimize başlayacağız. Önce bir değerlendirmemizi yapalım tekrar şöyle muayene şeklinde. Kalemi alabilir miyim? Başını şöyle tutmanızı istiyorum. Evet, beraber bir değerlendirme yapalım. Şimdi alnınızın ortasında derin çizgiler var. O çizgilerin birazcık daha hafifletebilmek için burada bir botoks uygulaması yapacağız. Çatar mısınız bana kaşlarınızı? Evet, bu bölgedeki bu derin çizgilerimizi hafifleteceğiz. Alnınızı iyice kaldırmanızı istiyorum. İyice kaşlarınızı kaldırın. Kafanızı kaldırmayın, kaşlarınızı kaldırın. Bu bölgedeki yine bu derin, oyuklaşmış artık çizgilerimizin birazcık daha hafiflemesini sağlayalım. Gözlerinizi iyice bir kısmanızı istiyorum. İyi yapın bana, çirkin olmaya çalışın. Harika. Şimdi Sibel Hanımcığım,
Birazcık böyle kaş düşüklüğünüz de var. Şöyle bir şey deneyelim mi? Birazcık böyle hafif kaşlarımızı şöyle yukarı doğru alalım. Hem şu göz kapaklarımız biraz daha az görünür gibi olsun hem de biraz daha şöyle bir ışıltılı bir görüntü ortaya çıksın. Olur mu? Tamam. Hatırlıyorsanız daha önce bana söylediğiniz bir şey vardı. Daha önce geçirdiğiniz bir ameliyattan dolayı, burun ameliyatından dolayı burun kemerinizin altında bir çökme, burun sırtınızda bir çökme, burun ucunda bir aşağı doğru inme vardı. Şunu planlayacağım. Burnunuzun altından şöyle minik bir destekle burnunuzun ucunu birazcık kaldıralım. Burun ucunu kaldırdıktan sonra da oluşan şuradaki çöküklüğü birazcık daha hafifletmeye çalışalım. Yani burada aynaya baktığınız zaman sadece burun kemerinizin, buradaki o çıkıntınızın görünmesini istemiyorum. Burun bir bütünlük sağlasın. Burnumuzun ucu şöyle birazcık daha havada olsun. Hem burun kanallarımızın açılmasını sağlasın. Bir miktar nefes almamıza da faydası olacak. Aynı zamanda da bu hattı daha düz ve tam böyle dolu şekilde görünmesini sağlamış olsun. Uzun, sipsivri bir çene yerine hatlarımızı destekleyen biraz daha önde, biraz daha aşağıda bir çene görüntüsü oluşturmaya çalışacağım bu hatta. Ve çenemizin birazcık daha aşağıda, birazcık daha önde olmasını sağlamaya çalışacağım. Ondan sonrasında aslında biraz sürpriz yapacaktık ama burada her şeyi yaptıktan sonra bir de pastanın çileğini kondurmadan da olmaz. Dudaklarımızı şöyle çok abartılı yapmadan ağzınıza hafifçe aralık bırakmanızı istiyorum. Dudaklarımızın şeklini şişirmeden dudaklarımızı, var olan dudağımızı şöyle bir ortaya çıkaralım. Dudaklarımızı belirginleştirelim. Daha parlak, daha canlı. Böyle parlatıcı sürmüş gibi, doğal parlatıcı sürmüş gibi dudak görüntüsü oluşturalım. Çok teşekkür ederim. Tamam. Çok heyecanlıyım. Hadi pastanın çileğini de koyduktan sonra bugünkü işlemimiz bitiyor artık. Peki hocam sizdeyim. Hazırsanız başlıyoruz o zaman işlemimize. Tamam hocam sizdeyim. Tamam. Sihirli parmaklarınızdayım. Harika. Sibel Hanım aslında çok güzel şeyler yaptık. Önce alın bölgesinde derin çizgileri vardı. Derin çizgilerini hafifletmek için bir botoks uygulaması yaptık orada. Toksin uygulaması yaptık. Şimdi alnı daha gergin, daha canlı, daha parlak görünecek. Onun haricinde özellikle göz altlarına çok rahatsız oldu. Renk koyuluğunun olduğu şikayetleri vardı. Sadece göz altında boşluk problemi olmadığı için aynı zamanda göz altında renk koyuluğu, o bölgede bir cansızlık, o bölgede bir gevşemeleri vardı. Her iki etkiyi de sağlayacak olan özel bir mezoterapi ürünü kullandık. Hem dolgu efekti verecek hem de ona mezoterapiyle sıkılaşma ve canlanma sağlayacak. Daha önce birkaç yıl önce geçirdiği bir burun ameliyatından sonra burun kemerinde bir çöküklüğü vardı. Özellikle o bölgede artık kıkırdak neredeyse kalmamış gibiydi. Biz burada burun dolgusundan ziyade aslında bir burun şekillendirme yaptık. O bölgede çöküklü olan kısmını düzelttik. Burnun ucunda bir çöküklük vardı, aşağı doğru iniklik vardı. Hem burun ucunu kaldırdık hem de burun kemerini düzleştirerek hem o hattın düzleşmesini hem de burun hattının daha doğal görünerek aynı zamanda biraz daha kalkıp biraz daha canlı görünmesini sağlamaya çalıştık. Bir de çene hattı yaptık. Çünkü burun hattını belirginleştirdik. Gayet güzel bir burnun oldu. Dudak hattını ortaya çıkardık. Biz bir insanın yüzüne baktığımız zaman önce orta hat dikkatimizi çeker. Burun gayet şekilli, dudak gayet dolgun. Çene hattı biraz daha geride kalacaktı. Biraz daha çene şekillendirmesi yaparak biraz daha keskin. Hatları çünkü çok güzeldi Sibel Hanım'ın. Biraz böyle pastanın çileği gibi yapalım dedik onu. Minik bir çene ucu dolgusuyla o hattın hem keskinleştirmesini sağladık hem de o hattın belirginleştirmesini sağladık. Ben altyapısını yaptım. Üst taraftan başlayarak şekillendirmeleri yaptık. Şimdi Sinan Hoca da artık böyle bir en son ben ona ortaya açtım. Şimdi gol atacak o. İp askılarla şu yüzünün orta kısmında kalan yorgun ifadeyi biraz daha yukarı kaldırırsa Sibel Hanım zaten bambaşka. Aslında bambaşka demeyelim. Kendi hattında çok daha güzel, kendini çok daha mutlu eden bir görüntü oluşturmuş olacağız ona. Ve onu mutlu edeceğimizi düşünüyorum. Sibel Hanım finalde hayalindeki değişimle karşınızda olacak. Sibel Hanım hayal ettiği değişiminin son aşamasına yaklaşırken kaş tasarımı için güzellik uzmanımızla buluşuyor. Sibel Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Emsel Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Var mı ağrımsızlığınız? Bayağı bir işlem yapılmış. Biraz zaman daha da geçecek inşallah. Çok güzel olmuşsunuz. Çok ben teşekkür sonuçları ederim. birazcık kafamda hayal edebiliyorum. Aynen. Ama kaşlarınız kim yaptı? Söylemeyelim, boş ver ama evet, biraz kötü yapılmış kaşlarınız. Çok. Şimdi bir kere kaşlarınızda bir mavileşme olmuş. Bayağı bir derin ve yoğun çalışmışlar anladığım kadarıyla. Bu kadar güzel gözleri nasıl böyle bir kaş yapmışlar inanamıyorum. Ama neyse, hiç merak etmeyin. Doğru ellerde, doğru uzmanlardasınız. Biz bunları halledeceğiz. Rengini biraz açacağız kesinlikle.
bayağı bir toparlamamız lazım. Çünkü çok yukarı kaldırmışlar kaşınızı. Yani olması gerektiğinden fazla yukarıda. Şurada biraz kafis var. Evet. Burası düz Biri geliyor. düz, biri kavisli geliyor. Biz bunları Şurada toparlayacağız. yanlış bir işlem yapıldı. Bu böyle aşağı Evet. iniyor. Evet. Kaş uzadığı zaman o orada Gözlerinin öyle rengi o kalıyor. kadar güzel ki. Çok teşekkür ederim. İnan yani bir uzman olarak ben görüyorum çok fazla göze batmıyor Allah'tan ki gözleriniz çok güzel. Kirpiklerinizde çok güzel olacak kirpik taktığımızda Evet, da. kirpiklerim yandı benim. Tabii. Ne yapıldı? İşlem mi yapıldı? Yok. Bir mavi bir su gibi bir şey vardı. O anda bir işe aldı, uçları yandı. Toparladım Kirpik ben. önemli değil. Yansa da tekrardan uzuyor. Evet. Uzadığı için eski haline gelecektir. Biz bakımlarla bir şeylerle yine hallederiz. Size bakımlar da veririz. Ama kaşı kesinlikle toparlamamız lazım. Çünkü bu güzel ameliyatları ön plana çıkartmak istiyoruz. Sizin değil mi? sihirlerinizde hiç Tamam. şüphem yok. Uzman arkadaşlarımla beraber konuşup ölçüleceğiz, biçeceğiz. Tabii ki. Bakalım neler yapabiliriz. Biraz işimiz zor seninle. Uğraşacağız ama olsun. Kesinlikle. Ben doğru ellerdeyim, Tamam. doğru yerdeyim. O yüzden O zaman hiç kaygım seni ben yok. uzmanıma götüreyim bakalım. Peki. Sibel Hanım'ı sana senin o usta ellerine teslim etmek istiyorum. Çünkü Sibel Hanım bir gazi anladığım kadarıyla. Daha önce kaşları yapılmış. Bak görüyorsun burada mavilikleri. Buraya fazla kavis verilmiş. Burası düz yapılmış kaşlar. Olması gerektiğinden çok daha fazla yukarıda. Bunları düzeltiyoruz. Biraz işlemimiz uzun sürecek burada. Ölçümlerimiz. Hatta önce belki bir silme işlemi bile olabilir. O yüzden sana teslim ediyorum. Ölçüyoruz, biçiyoruz. Bak bu muhteşem yeşil gözleri. Sonra ipek kirpik. Senden sonra ipek kirpiği alıyoruz. Ay, Kirpik harika. olacak tabii ki de. Vallahi ben çok heyecanlıyım. Sizin sonuçlarınızı görmek için İnanın sabırsızlanıyorum. ki ben de çok heyecanlıyım. Çok güzel bir kadınsınız gerçekten. teşekkür Çok da güzel ederim. olacak. Ama benim sizden istediğim tek şey mutlaka bu bakımlara devam ediyoruz sonra. Kesinlikle Kendinizi edeceğiz. bırakmayın Pandemiden asla. sonra biz evde kaldık. Böyle çok kiloları Pandemiyi bahane aldık. ediyoruz. Pandemide bol vaktimiz vardı bakımlar için Vardı aslında. biliyorsun, ben sığınacağım ya bir yerlere. Tamam. Ben sizi Esin Hanım'a teslim ediyorum. Birazdan gelip sonuçlara bakacağım. Okey, Tamam mı? tamam. Hadi Teşekkür bakalım. ederim şimdiden. Esin'cim. Vallahi tebrik ederim gerçekten. Bu kaştan bunu çıkartmak gerçekten ustalık gerekiyor. Kesinlikle. Ürünlerle de tamamlamışız. En önemli yapmamız gereken çünkü kaşı bayağı uğraştı. Anladığım kadarıyla. Çok emek verdim. Çok emek Emeğine verdim bu kaşı sağlık. düzeltmek Çok için. teşekkür ederim. Şimdi bir hafta sauna, spa, güneşlenme, deniz suyu yok kesinlikle. Ondan sonra size verdiğimiz bakımları düzenli kullanacaksınız. Onun haricinde fazla yapmanız gereken bir şey yok. Çok fazla oynamayın, kendiniz almayın, kendiniz koparmayın. Hiç öyle marifetlerim yok. Lütfen olmasın. Yok. Sizdeyim bundan sonra. Beğendiniz mi siz kaşı? Süper oldu diyecek Gerçekten. hiçbir sözüm yok. Bundan sonra ikinci evim burası. Teşekkür ederiz. Her zaman başımızın üstüne yeriniz Çok var. teşekkür ederim. Çok Güle güle naziksiniz. kullanın. Bu yeni yüzünüz, yeni tarzınız size uğur getirsin inşallah. İnşallah hepimize beraber getirsin. Çok teşekkür Tamam. ediyorum. Sağ olun. Rica ederim. Sibel Hanım hayal ettiği değişime adım adım yaklaşırken mutsuz olduğu saçları için saç tasarım uzmanımızla buluşuyor. Hoş geldiniz. Merhaba, İnanç Mengü ben. Hayalimdeki değişim programından geliyorum. Evet biliyorum. Randevunuz vardı zaten. Bekliyordum sizi. Evet. Güzel bir değişim yapacağız sizin için yine. Aynı Evet. şekilde. Tabii sizin saçlarınız biraz ince telli ve yumuşak bir saç. Biraz kaynakla hacim vereceğim saçlarınıza. Renginizi destekleyeceğim. Kaynak uygulaması da yapacağız mikro kaynakla. Onun dışında renk olarak da güzel böyle bronz tonları bence yakışacak ifadenize. Çünkü koyu tenlisiniz. Hazırsanız Ben hazırım. buyurun. Böyle alacağım size.
Evet, herkese merhabalar. Ben İnanç Mengü. Sibel Hanım bugün geldi. Ona son derece özel bir değişim yaptık. Önce seyrek ve ince olan saçlarına güzel bir mikro kaynak uygulaması yaptık. 100 adet mikro kaynak uygulamasıyla yoğunlaştırma işlemi yaptık. Daha sonra akabinde küt bob bir kesim yaptık ona. Özel bir kesimdi bu. Çok güzel oldu. Kendisine çok yakıştı ve yetmedi. Bunu balyaj uygulamasıyla, bronz balyaj, yeni nesil bronz balyaj uygulamasıyla süsledik. Saçlarının rengini ve kesimini ve kaynaklarını bitirdikten sonra şimdi makyaja uğurlayacağız ona. Son derece müthiş bir değişim oldu. İnanılmaz güzel bir değişim oldu. Hayalindeki değişimi adım adım ilerliyor. Hayalindeki değişimde final anına yaklaşırken Sibel Hanım değişimin son aşaması için makyaj ve kıyafet uzmanımızla buluşuyor. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Betül Hanım, nasılsınız? İyiyim, hayalindeki değişim programından geliyorsunuz. Evet. Sibel Hanım. Evet. Sibel Hanım çok değişmişsiniz. Yani saçlar, yani inancın ellerine sağlık, çok güzel olmuş. Evet, çok uğraştı, sağ olsun, emeğine sağlık. Biz burada sizin için kıyafet ve makyaj yapacağız. Kıyafetlerinizi az buz tahmin edip bir şeyler ayarladım. Bir de sizin daha önce daha sert bir tarzınız olduğunu biliyorum. Evet. Biraz onu yumuşatalım diyorum. Hadi Makyaj bakalım nasıl yapalım. olacak? Makyajla yüzünüzdeki işlemler böyle birleşsin. Bakalım nasıl şeyler çıkacak. Eminim güzel şeyler olacak. Olacak. O zaman gidelim bir an önce makyaja başlayalım. gidelim. Merakla bekliyoruz. Hadi gelin. gidelim. Sibel Hanım, yüzünüz, gözlerinizin rengi çok güzel. Sizin daha böyle gözlerinizi ön plana çıkaracak makyajlar yapmanız lazım. Belki de yapıyorsunuzdur, bilmiyorum, yakından takip etmiyorum ama bazı fotoğraflarınızda çok siyah, kırmızı rujlar siyah. Böyle çok punk. Bundan biraz çıkın istiyorum. Şimdi size çok güzel bir makyaj yapacağız. Böyle bebek gibi, daha da bebek gibi olacaksınız. En sonra da kıyafetinizi seçeceğiz. Bir bütünleşecek hepsi. Aklımda sizin için güzel şeyler var. Siz de uyarsanız mutlu mesut ayrılırız. Ama bence sonuç harika olacak. Altyapı çok iyi. Tamam, başlıyoruz. Hayalimdeki değişimde Sibel Hanım'ın final anına geldik. Yeni bir sayfa açmak istediğini söyledi bize. Hazırsanız Merak Sibel Hanım'ı ediyorum. buraya davet etmek istiyorum. Ay şaşırdım, şoklardayım. Sibel Hanım, makyajınız bitti. Siz şimdi göremiyorsunuz ama ben çıkan sonuçtan çok eminim. Siz de gördüğünüz zaman kendinizi hayalindeki değişimde çığlık atmanızı bekliyorum. Şimdi gidelim kıyafet seçimine. Kıyafetlerimizi seçelim. Sonra büyük final. Gelin. Evet Sibel Hanım, burası da benim kendime oluşturduğum dünyam. Ay çok güzel. Bu dünyanın kapılarını da sizlere açtım. Çok Sizin gibi teşekkür değerli ediyorum. misafirlerimizle. Şimdi sizin ses sanatçısı olduğunuzu biliyorum. Biraz Evet. hayatınızı da araştırdım. Yani sizi daha iyi yakından tanıyıp daha mutlu sonuç elde edelim diye. Teşekkür ederim. Daha özgün, kendinize has bir tarzınız var böyle. Siyahlar, rock, böyle punk. Normalde giyinmiyorum böyle sıcak diye bugün böyle bir elbise giyindim ama benim tarzım değil bu tarz. Ama bunun içinde mutlu hissediyor musunuz kendinizi? Aslında insanın kendini mutlu hissetmesi de çok önemli. Tabii ki yani rahat olmak istedim bugün. Ama bambaşka biri. Mesela ben sizin eski resimlerinizi gördüm. O siyah saçlar, kırmızılar, deriler. Seviyorsunuz onu. Seviyorum. Ama size Seviyorum. tabii yakışıyordu ama böyle farklı, daha yumuşak, daha böyle kadın. Çok güzel oldu. olacak. Şimdi biraz o havadan tabii çıkıyoruz. Amacımız sizin büyük değişimleriniz olması. Sizin kendinizi öyle de gördüğünüzde öyle bir birey olarak hayatınıza devam etmenizi istiyoruz. Böyle daha kadın şeyler bakalım Hadi istiyorum. bir bakalım. Bakalım. Hadi. Mesela benim rengim değil. Bir giyin, bir görelim. Bak başladık. Mesela benim rengim değil. Şimdi o mesela bazı kıyafetler... Dur, siz bir tutun bunu böyle. Peki, üstünüzde, tutayım böyle ben bunu kalsın. yine de. Gelin bir Daha ne istiyorum aslında Betül Hanım biliyor musun? Ne istiyorsun? Daha uçuş. Evet. Mesela bak ben hemen sanatçıyım ya bak gördün bak. Bak. Evet. Bu çok özel bir günde giyilen bir kıyafet biliyor musunuz? Bundan daha özeli var mı? Mesela böyle renkler. Siz bana doğru dönün, ben rahatça göreyim. Okey. Evet. Bunu da tutun.
Bunu da tuttuk. Mesela uçuş. Bunu da bir yiyin. Böyle bu ucunu kaldırırsınız. Bu işte bende nereden kalıyor? Bu mesela sizlik. Çok var onlardan. Normal. Amacımız sizi değiştirmek ya. Evet. Başlayalım. Mesela bu sizlik. Tabii canım. Tamam, bunu bir yiyelim. O zaman başlayalım. Siz giyinin, ben sizi göreyim. Merak ediyorum yani. Ben de merak ediyorum nasıl olacak. Buyurun göstereyim. O zaman size. deneyeyim ben bunları. Teşekkür Tamam, hadi ederim. başlayalım. Sibel Hanım çok güzel oldu. Kendisi daha tam anlamıyla, bütün anlamıyla kendini göremedi. Bu değişime kendisi de inanamayacak. Bu zamana kadar geç kaldığını düşüneceğine eminim. Şimdi finale gidelim. Bakalım ne olacak. Kendisi o an gördüğünde yaşayacağı şoku merakla bekliyorum. Siz de bekliyorsanız gelin bakalım. Hayalimdeki değişimde final anı geldi. Bakalım Sibel Hanım hayal ettiği değişime kavuşabildi mi? Hayalimdeki değişimde Sibel Hanım'ın final anına geldik. Sibel Hanım bize ilk başvurduğu zaman kendisiyle artık barışmak istediğini anlattı bize. Mutsuzluklarını anlattı. Yeni bir sayfa açmak istediğini söyledi bize. Ve biz de kendisini uzman doktorlarımızla buluşturduk. Uzman doktorlarımız kendisine en uygun işlemleri planladı. Ardından işlemlere başladık. Bakalım Sibel Hanım hayal ettiği değişime kavuşmuş mu? Hep birlikte göreceğiz. Ama önce Akif Bey'e sormak istiyorum. Süreçte yanındaydınız. Nasıl bir süreç geçirdi? Bize biraz bahseder misiniz? Şimdi Sibel Hanım geldiğinde çok mutsuzdu. Evet. Çok yıpranılmışlıkları vardı. Birçok talebi vardı. Biz ve cerrahlarımız, hocalarımızla birlikte tüm ihtiyaçlarını, tüm taleplerini değerlendirdik. Evet. Sibel Hanım'a birçok işlem yapıldı. Evet. Zaten kendisini de ağırladığımız zaman bunun üzerine konuşacağız. Asıl şu anda Sibel Hanım'ın Evet, yakını burada. yakını yanımızda. Evet. Onun görüşlerini, fikirlerini alalım. Neler hissediyor Sibel'in değişimiyle alakalı? Evet. En çok neyden şikayetçiydi Sibel Hanım yüzüğüyle alakalı? Biraz Burnundan şikayetçiydi, dişlerden şikayetçiydi, Evet. kırışıklıklarından şikayetçiydi. Mutsuzdu. 2 yıldır bayağı bir çökmeler oldu. evet. Kızı geldikten sonra hiç kendine bakamadı çocuğundan dolayı. Evet. İnşallah değişmiştir. Değişti. Hiç merak İnşallah etmeyin. göreceğiz hep beraber. Hazırsanız, merak da ediyorsanız Evet, çok merak Sibel ediyorum. Hanım'ı buraya davet etmek istiyorum. They're bad company. They're bad for me. They don't see me. They don't feel this. They don't feel anything. Oh, let's make them feel the chaos in the skies, put fear in their eyes. Burn it down, burn it down. Oh, they're running out of time. No more forgiving, no use of running. Burn it down, let's burn this house. Bravo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Çok güzel. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok güzel görünüyorsunuz. Çok teşekkür ederim hocalarımın sayesinde. Süper. Siz ne düşünüyorsunuz Filiz Hanım? Ay Sibel çok güzel olmuşsun. Çok Teşekkür güzel ederim. değişmişsin. Harikasın. Çok teşekkür Çok ederim. bir güzel tanem. olmuş. Ay ben inanamıyorum gerçekten. Harika. Çok güzel olmuş. Zaten güzeldi. Evet. Biraz daha Ama güzeldi. çok güzel olmuş. Evet. Bu kadar değişeceğini asla düşünemezdim. Harika. Harika olmuş. Şaşırdım, şoka girdim ben. Arkadaşım öyle gençleşmiş gördüm. Daha önceki o hali gitmiş. Ay şaşırdım, şoklardayım. Akif Bey neler yapıldı Sibel Hanım'a? Biraz anlatır mısınız? Şimdi Sibel Hanım'ın ilk bize başvurduğu andan itibaren yanındaydım zaten. Kendisi de biliyor. Sibel Hanım'ın bazı kendi kafasında kronikleşmiş sorunları vardı. Neydi?
İşte dişlerinden mutlu değildi, Doğru. işte cildinin durumundan mutlu değildi, cildinin hacminden mutlu değildi. Biz Sibel Hanım'ın ihtiyaçlarını hocalarımızla belirledik, neler yaptık? Yüzünü ele alacak olursak, biz yüzüne belli bölgelere botoks uygulaması, hacim vermek için belli bölgelerde dolgu uygulaması, jawline hattına işte mezoterapi ve dolgu uygulaması, kombine uygulamalar yapıldı. Evet. Bunun dışında diş rahatsızlıkları vardı. Diş rahatsızlıkları giderilerek zirkonyum kaplama yapıldı. Aynı zamanda Hollywood gülüş tasarımı kendisine yapıldı. Tabii bizim ne yaptığımız, ne hissettiğimizden ziyade Sibel Hanım'ın şu anki ruh hali önemli. Evet. Yani Teşekkür ediyorum. Bütün hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Ellerinize, emeğinize sağlık. Mutluyum herhalde belli oluyor. Evet, çok belli oluyor. Yüzünüzdeki Mutluyum. mutluluktan, gülümsemeden, ışıltıdan belli Her oluyor. şeyden daha önce benim yapılmış olan bir burun ameliyatım vardı. Hocalarım burnumu kaldırdılar. Evet. Anapotoksum oldu. Evet. Tabii ki dişlerim beni çok değiştirdi. Evet, O gülüşünüz yüzden, değişmiş. Evet, mutluyum. Çok teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Bırakmıyorum onları. Daha hep oradayım. Evet, bekliyoruz. Her zaman kapımız açık Şimdi sizlere. bariz değişiminizden biz çok mutluyuz. Önemli olan sizin mutluluğunuz ve aileniz ve çevrenizdeki kişilerin Sibel ne güzel değişmişsin demeleri. Siz bundan mutluysanız, çevreniz mutluysa bu bizim için yeterli. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum Mutlu hocam. musunuz? Elim- Sormak istiyorum. Çok mutluyum. Hayalinizdeki değişime kavuştunuz mu? Kavuştum. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Emeği geçen herkese binlerce teşekkür ediyorum. Harika. Nebahat Hanımefendi'ye binlerce teşekkür ediyorum. İyi ki tanıdım, iyi ki varsınız. İyi ki güzel böyle bir ekiple çalıştım. Evet, çok güzel bir ekip. Sözlerim kifayetsiz kalıyor. Sizi çok seviyorum Nebahat Hanım. Gerçekten. Böyle ya, ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok mutluyum şu anda gerçekten. Süper, harika. Çok sağ olun. Yüzünüzdeki gülümseme bize bütün Çok her şeye teşekkür değer. ederim. Harika. Teşekkür ederiz. Harika. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Rica Canım ederim. arkadaşım her zaman Güzel olmuşsun. çok yanımda güzel. 30 yıldan beri Çok acı güzel tatlı olmuşsun. günlerimiz hep beraberdik. Bugün de beni yalnız bırakmadı. Ne Sana güzel. da teşekkür ediyorum Rica Filizciğim. ederim. Her zaman Bütün yanındayım. hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Biz Ben teşekkür de ederiz. Ne mutlu bize, biz teşekkür ederiz. Bundan sonra da daha mutlu bir şekilde hayatınızı geçirmenizi Çok temenni teşekkür ederiz. ederim. Evet. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Hayal ettiğim değişim için geldim. Hayallerime de ulaştım. Emeği geçen bütün doktorlarımıza binlerce teşekkür ediyorum. TV8'e teşekkür ediyorum. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Hayalimdeki değişimde gelecek hafta farklı bir değişimle karşınızdayız. Bekliyoruz. Hoşça kalın.